Hatırlatmam gereksiz. Yine de hatırlatacağım. Bu yalnızca bir kurgu. Bir ilkbahar günü. Güneşli, hafif rüzgarlı bir kumsal. Kumdan yaptığım şekilleri topladığım deniz kabuklarıyla süslüyorum. Akşam üzeri güneşinin ılık sıcaklığı, rüzgarın hafif serinliği. Varlığım bu anın içinde eksiksiz ve ağırlıksız. Ölümsüz hissediyorum. Hissetmiş olduğum şeyin ölümsüzlük olduğunu ancak ölümlü olduğumu kavradığım zaman anlayacağımın farkında değilim henüz. Ölümlü olduğumu kavramamsa ölümcül bir hastalığa yakalanmamı veya çok yaşlanmamı gerektirmeyecekti. Ölmek istediğimi hissettiğimde ölümsüz olmadığımı anlayacaktım. Göreceli olarak erken keşfedilmiş olsa da benimkisi ikilemli ve de korkakça bir ölme isteğiydi. Bir açma kapama düğmem olmasını hayal ediyordum. Kendimi uzun bir süreliğine kapatmak için. Bu fikir üzerinde düşündükçe bazı sorunlarla karşılaştım. Kendimi kapatmanın sorun olmayacağını biliyordum. Ama sonra kendimi açmak istediğimde beni açması için bir makine veya bir insana ihtiyaç duyacağımı fark ettim. Peki hangisi daha güvenilir olurdu? Bozulma riski olan makine mi yoksa kalleşlik etme riski olan insan mı? Hepimiz için bir ben, bir de öteki. Yani sen olduğunu görebiliyordum. Varoluş bizleri ben ve sen diye ayırırken kendimizi de yapayalnız bırakıyordu. Böylesi bir varoluşun içinde hayatta kalmanın tek yolu bencil olmaktı. Bencilliğimiz ise hepimizi ötekimiz için güvenilmez kılıyordu. Yapayalnız hissediyordum ve de kayıtsız. Hayır, karamsar değildim. Sadece kayıtsızdım. Bu hayatımın son 10 yılı olabilirdi. Veya son günü. Kimin umrundaydı ki? Camus'un yabancısındaki ana karakter gibi olmaya kalksam da aslında onun gibi değildim. Yaşamak istiyordum. Keşfetmek, kendimi dışa vurmak, hissetmek, bağ kurmak istiyordum. Geçmişe, çocukluğumdaki o kumsala özlem duymak istemiyordum. Şu anı hissetmek istiyordum. Yine de geçmişi hatırlıyordum tabii. Nörobilimsel olarak bir şey anımsadığımız an aynı zamanda o şeyin algımızdaki ilk halini unuttuğumuz andır. Çünkü beynimizdeki her bir anımsama süreci anımsananı mutasyona uğratır. Biliyorum, cümlelerim beynimin sol ve sağ loblar arasındaki çatışmayı ortaya koyuyor. Ama beyin akıl yürütebilmek için çıkarımlama yapmaya eğilimlidir. Çıkarımlama yapabilmek içinse aralarında ilişki kurabileceği en az 2 değişkene ihtiyaç duyar. Belki de bütün mesele ikiliklere yaklaşmamızdadır. Bir çift eldiven hayal ediyorum. Eldivenlerden birinin bende, diğerinin ise benden gizlenen bir yerde olduğunu varsayıyorum. Bendeki eldivenin hangi elime uyduğunu bulduğum anda diğer eldivenin yerini bilmeksizin hangi elime uyacağını çıkarımlayabilirim. Çıkarım yapabilmek için eldivenler arasındaki ilişkiyi bilmem ve eldivenlerden yalnızca birine sahip olmam yeterli olacaktır. Böylece teoride savaş başlatmadan barışın, ölmeden hayatın, bir şeyi kaybetmeden ona sahip olmanın değerini anlayabilme yetisinde olduğumuzu görebiliriz. İkilikler olmaksızın anlam oluşturamasak bile, ikiliklerin içinde saklı birliği ortaya çıkarabiliriz. Ben ve senken aynı zamanda biz olduğumuzu anlayabiliriz. Veya corpus callosum'un aracılığı ile çatışmalı düşüncelerimin içinde saklanan benliğimi bulabilirim. Veya bütün bu siyah beyaz diyalektiğini unutup maviyi keşfe çıkabiliriz. Tekrarlamam gereksiz.
Yine de tekrarlayacağım. Bu yalnızca bir kurgu.